Dürüstlük ve açıklık. Stoacı felsefe, bireyin kendi üzerinde çalışmasını ve içsel huzura ulaşmasını hedefler. Bu felsefenin temel taşlarından biri, dış dünyayla olan ilişkimizde dürüstlük ve açıklığın önemidir. İlişkiler, özellikle romantik ilişkiler, bu prensiplerle beslendiğinde daha sağlıklı ve anlamlı hale gelebilir. Stoacılık, gerçeği aramanın ve buna bağlı kalmak için gereken cesareti göstermenin, sadece kendimizle olan ilişkimizi değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerimizi de nasıl iyileştirebileceğini öğretir. Hoşlandığınız bir kadına nasıl davranmanız gerektiğinde, bu prensipleri uygulamak, ilişkinizin temelini sağlam bir zemine oturtabilir. Dürüstlük ve açıklık, her iki tarafında gerçek duygularını, düşüncelerini, niyetlerini ve beklentilerini samimiyetle ifade etmelerine olanak tanır. Bu şeffaflık, kişisel bütünlüğü korur ve ilişkide karşılıklı saygı ve güvenin gelişmesini sağlar. Dürüstlük sadece doğruyu söylemekten ibaret değildir. Kendimize ve ilişkimizdeki diğer kişiye karşı bir açıklık gerektirir. Bu, bireysel bütünlüğün ve karşılıklı saygının temelidir. Açıklık, duygusal olarak erişilebilir olmayı ve ilişkideki diğer kişiyle kendi deneyimlerinizi, umutlarınızı, korkularınızı ve hayallerinizi paylaşmaya istekli olmayı ifade eder. Bu, ilişkinin daha derin bir düzeyde gelişmesini ve güçlenmesini sağlar. Dürüstlük ve açıklık, ilişkilerde güvenin temelini oluşturur. Güven, sağlıklı bir ilişkinin büyüyüp gelişebilmesi için vazgeçilmezdir. Açık ve dürüst iletişim, yanlış anlaşılmaları önler ve çiftler arasında sağlıklı bir diyalog kurulmasına yardımcı olur. Kişisel bütünlüğün korunması, kendi değerlerinize ve inançlarınıza sadık kalmanızı sağlar. Bu, hem kendinize olan saygınızı hem de ilişkinize olan bağlılığınızı artırır. Açıklık, duygusal bağların derinleşmesine olanak tanır, böylece partnerinizle daha anlamlı bir bağ kurabilirsiniz. Bu prensipleri uygulamak için öncelikle kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı anlamalısınız. Böylece duygularınızı ve düşüncelerinizi daha açık ve net bir şekilde ifade edebilirsiniz. İletişim kurarken hem açıkça konuşmaya hem de dinlemeye ve anlamaya açık olun. İlişkinizde karşılaştığınız zorlukları ve sorunları dürüst bir şekilde ele almak, bu sorunların üstesinden gelmenize ve ilişkinizi daha da güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Kendi kırılganlıklarınızı kabul etmek ve onları paylaşmak, ilişkinizde daha derin bir bağ oluşturmanıza imkan tanır. Bu yaklaşım ilişkinizi sağlam bir temel üzerine kurmanıza ve karşılıklı anlayış ve saygı içinde geliştirmenize olanak sağlar. Kendine hakimiyet, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler bağlamında önerdiği önemli bir ilkedir. Bu prensip duygularımız ve tepkilerimiz üzerinde bilinçli kontrol sahibi olmamızı vurgular. Kendine hakim olmak, hoşlandığımız birine karşı davranışlarımızı yönlendirirken sabır, anlayış ve duygusal olgunluk sergilememizi sağlar. Özellikle romantik ilişkilerde, duygular yoğunlaştığında bu kontrol mekanizması daha da kritik hale gelir. Stoacılık, duygusal tepkilerimizi kontrol altında tutmanın sadece kendimiz için değil, aynı zamanda ilişkimizi de olumlu yönde etkilediğini öğretir. Kendine hakimiyet ani öfke patlamalarını, gereksiz kıskançlıkları ve diğer aşırı duygusal tepkileri engeller. Bu şekilde ilişkimizde sağlıklı bir iletişim kurma ve sorunları yapıcı bir şekilde çözme şansını artırırız. Bu prensibi uygulamak, kendi iç dünyamıza dönük bir farkındalık gerektirir. Duygularımızın kökenini anlamak ve neden belirli şekillerde tepki verdiğimizi sorgulamak, kendine hakimiyetin ilk adımıdır. Bu içsel yolculuk, bizi daha duyarlı ve anlayışlı partnerler haline getirebilir. Örneğin, bir tartışma sırasında kendine hakim olmak, durumu sakinleştirebilir ve ilişki için daha sağlıklı çözümler bulunmasını sağlayabilir. Kendine hakim olmanın yolları arasında meditasyon, nefes egzersizleri ve mindfulness pratikleri bulunur. Bu teknikler,
duygusal dengemizi korumamıza ve stres anlarında bile mantıklı düşünme yeteneğimizi sürdürmemize yardımcı olabilir. Ayrıca olumsuz duyguları kabul etmek ve onlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkmak, kendine hakimiyetin önemli bir parçasıdır. Bu, duygusal tepkilerimizi daha iyi yönetebilmemiz ve ilişkimizde daha olumlu bir atmosfer yaratabilmemiz için gereklidir. Son olarak kendine hakimiyet, kişisel gelişimimizin sürekli bir parçası olmalıdır. Bu, sadece romantik ilişkilerde değil, hayatın her alanında bize yardımcı olabilecek bir beceridir. Kendine hakim olmak, ilişkilerimizi daha sağlam bir temel üzerine kurmamıza, partnerimizle daha derin bir bağ kurmamıza ve karşılıklı saygı ve anlayışı teşvik etmemize olanak tanır. Bu şekilde hem bireysel hem de bir çift olarak daha tatmin edici ve anlamlı bir ilişki deneyimi yaşayabiliriz. Saygı, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine uygulandığında vurguladığı bir diğer temel prensiptir. Saygı, bir ilişkideki her iki tarafın da birbirlerinin bireyselliğini, sınırlarını, özgürlüklerini ve kararlarını tanıması ve onurlandırması anlamına gelir. Bu, ilişkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için gereklidir ve derin bir sevgi ve anlayışın temelini oluşturur. Saygı göstermek, partnerinizin fikirlerini, duygularını ve ihtiyaçlarını önemsemek ve onları dikkate almakla başlar. Bu, onların görüşlerine değer verdiğinizi ve onları bir birey olarak takdir ettiğinizi gösterir. Karşılıklı saygı, ilişkide güven ve güvenli bir bağ kurulmasına yardımcı olur. Çünkü her iki tarafta değerli ve anlaşıldığını hisseder. Stoacılıkta saygı, sadece partnerimize olan davranışlarımızda değil, aynı zamanda onlara nasıl tepki verdiğimizde de önemlidir. Partnerimizin özgürlüğüne ve seçimlerine saygı göstermek, onları kontrol etmeye çalışmadan desteklemeyi içerir. Bu, ilişkide sağlıklı bir özerklik duygusu yaratır ve her iki tarafın da kişisel büyümesine olanak tanır. Saygı ayrıca, ilişkideki anlaşmazlıkların ve çatışmaların yönetilmesinde de kritik bir rol oynar. Karşılıklı saygı temelinde çiftler farklılıklarını açık bir şekilde ve yapıcı bir biçimde ele alabilirler. Bu, ilişkideki sorunları çözme ve uzlaşma bulma sürecinde önemli bir faktördür. Saygılı bir yaklaşım, tartışmalar sırasında bile partnerinizin görüşlerini ve duygularını değerli kılar. Saygının bir başka önemli yönü de partnerimizin zamanına ve mekanına saygı göstermektir. Bu, onlara kendi ilgi alanlarında, hobilerinde ve sosyal ilişkilerinde özgürce yer alabilme alanı sağlamak anlamına gelir. İlişki içinde bireysel özgürlüğe saygı duymak, her iki tarafın da sağlıklı bir şekilde bağımsız kalmalarını ve aynı zamanda birbirlerine bağlı olmalarını sağlar. Sonuç olarak saygı, herhangi bir ilişkinin temel taşlarından biridir ve Stoacı felsefe bu prensibin önemini vurgular. Partnerimize saygı göstermek, onların bireyselliğini, özgürlüklerini ve sınırlarını tanımayı, onların ihtiyaçlarını ve duygularını önemsemeyi gerektirir. Bu, güven ve anlayışın sağlam bir temeline dayanan, daha derin ve anlamlı bir ilişki yaratmaya yardımcı olur. Saygı, ilişki içinde karşılıklı tatmin ve mutluluğun sürdürülmesinde kilit bir faktördür. Sabır, ilişkilerde Stoacı felsefenin vurguladığı önemli bir erdemdir. Bu prensip, romantik ilişkilerin zamanla ve çaba ile geliştiğini anlamamızı sağlar. Sabır, hem kendimize hem de partnerimize karşı gösterdiğimiz anlayışın bir yansımasıdır. İlişkiler, anında tatminin peşinden gitmek yerine derinlemesine bir bağ kurmak ve birbirimizi gerçekten anlamak için zaman gerektiren süreçlerdir. Stoacılık, yaşamın kaçınılmaz zorlukları ve beklenmedik durumları karşısında sakin kalmayı ve dengeli bir yaklaşım sergilemeyi öğretir. Romantik ilişkilerde sabır, bu zorlukların ve farklılıkların üstesinden gelinmesinde kritik bir rol oynar.
Sabrın yardımıyla anlık duygusal tepkilerin yerini daha düşünceli ve anlayışlı yaklaşımlar alır. Bu, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine ve derinleşmesine olanak tanır. Sabır göstermek, ilişkinin doğal ritmine saygı duymak ve her iki tarafın da büyümesine ve gelişmesine alan açmak anlamına gelir. Bu, ilişkinin her aşamasını aceleye getirmeden ve zorlamadan kendi hızında gelişmesine izin vermek demektir. Böylece her iki partner de birbirlerini daha iyi anlama fırsatı bulur ve ilişkideki bağları güçlenir. Bu erdem, ilişkideki sorunlar ve zorluklarla başa çıkmak için de gereklidir. Sabırlı olmak, anlık çözümler yerine sorunların kök nedenlerini anlamaya ve bunlara kalıcı çözümler bulmaya odaklanmayı sağlar. Bu yaklaşım, ilişkinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine yardımcı olur ve karşılıklı anlayış ve saygının gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca sabır, kişisel gelişim yolculuğumuzda da bize eşlik eder. Kendimizi ve partnerimizi daha iyi tanımak, ilişkimizdeki dinamikleri anlamak ve birlikte daha mutlu ve tatmin edici bir ilişki inşa etmek zaman alır. Bu süreç sabır ve kararlılık gerektirir. Özetle, sabır, Stoacı felsefenin romantik ilişkilerde vurguladığı temel erdemlerden biridir. İlişkilerin zamanla ve emekle geliştiğini kabul etmek, bu süreçte karşılaşılan zorluklara karşı sakin ve dengeli bir yaklaşım sergilemek önemlidir. Sabır, ilişkiyi derinleştiren, partnerler arasındaki bağı güçlendiren ve karşılıklı anlayış ve saygıyı artıran bir araçtır. Karşılıklı gelişim. Karşılıklı gelişim, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine uyguladığı prensiplerden bir diğeridir ve iki insan arasında sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından birini oluşturur. Bu prensip, her iki partnerin de kişisel ve ortak hedeflere ulaşmada birbirlerini desteklemelerinin önemini vurgular. Karşılıklı gelişim, ilişkinin sadece duygusal ve romantik yönlerini değil, aynı zamanda bireysel yeteneklerin ve potansiyelin geliştirilmesini de kapsar. Stoacı yaklaşımda kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirme önemli yer tutar. Bir ilişki içinde bu, her iki tarafın da kendi içsel yolculuklarında birbirlerine destek olmaları anlamına gelir. Bu, eğitim, kariyer, hobiler veya kişisel ilgi alanları olsun, birbirlerinin hedeflerini ve tutkularını teşvik ederek gerçekleşir. Karşılıklı gelişim, ilişkinin derinlemesine bir anlayış ve saygı üzerine kurulmasını sağlar. Çünkü her iki taraf da birbirlerinin bireyselliğini ve bağımsızlığını destekler ve onurlandırır. Bu prensibi uygulamak, bir partnerin diğerinin başarılarından mutluluk duyması ve zorluklarında ona destek olmasıyla ilgilidir. İlişki içerisinde bu tür bir destek, güvenin ve bağın güçlenmesine yol açar. Partnerler birbirlerinin en büyük hayranı ve destekçisi olduğunda bu durum ilişkideki duygusal bağı kuvvetlendirir ve karşılıklı takdir hissini artırır. Karşılıklı gelişim ayrıca çiftlerin birlikte yeni beceriler öğrenmesi, ortak hedefler belirlemesi ve birlikte yeni deneyimler yaşaması anlamına da gelir. Bu tür paylaşımlar ilişkiye tazelik ve heyecan katar ve partnerler arasında güçlü bir dayanışma duygusu oluşturur. Birlikte geçirilen zamanın kalitesini artırır ve ilişkiyi sadece romantik bir birliktelikten daha fazlasına dönüştürür. Bir macera ve öğrenme ortaklığına. Karşılıklı gelişim prensibinin altında yatan anahtar, her iki partnerin de kendi bireysel kimliklerini ve bağımsızlıklarını korurken birlikte büyüyebilmeleridir. Bu, ilişkide sağlıklı bir denge yaratır ve her iki tarafın da kendilerini ve birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar. Bu şekilde ilişki, her iki tarafın da kişisel büyümesine katkıda bulunan bir alan haline gelir. Sonuç olarak karşılıklı gelişim, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkilerde vurguladığı kritik bir prensiptir. Bu yaklaşım, ilişkide derin bir anlayış, saygı ve destek kültürünün gelişimini teşvik eder. Partnerlerin birbirlerinin bireysel hedeflerine ulaşmalarını desteklemeleri, ilişkiyi daha güçlü ve anlamlı kılar. Empati ve anlayış.
Empati ve anlayış, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine uygulamasında önemli bir yere sahiptir. Bu prensip, partnerinizin duygularını, düşüncelerini ve yaşadığı deneyimleri derinlemesine anlamaya ve onlarla duygusal olarak rezonans kurmaya dayanır. Empati, bir ilişkideki karşılıklı anlayışın ve bağın temelini oluşturur ve her iki tarafın da birbirlerini daha iyi anlamalarını ve desteklemelerini sağlar. Empati kurmak, partnerinizin perspektifinden dünyayı görmeye çalışmak ve onların duygularını kendi duygularınız gibi hissetmeye çalışmak anlamına gelir. Bu, ilişkide daha derin bir sevgi ve bağlılık duygusu yaratır. Çünkü her iki tarafta değerli ve anlaşıldığını hisseder. Empati, ilişkideki anlaşmazlıkları ve çatışmaları çözme sürecinde de kritik bir rol oynar. Çünkü partnerler birbirlerinin bakış açılarını daha iyi anladıklarında daha yapıcı ve anlayışlı çözümler bulabilirler. Anlayış, ilişkideki farklılıkları kabul etmek ve partnerinizin eşsiz bireyselliğini takdir etmekle ilgilidir. Her insanın kendi geçmişi, deneyimleri ve dünya görüşü vardır ve bu çeşitlilik ilişkiye zenginlik katar. Partnerinizin görüşlerini, duygularını ve davranışlarını anlamak, ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtmanıza yardımcı olur. Empati ve anlayışı geliştirmek için aktif dinleme önemlidir. Bu, sadece partnerinizin söylediklerini duymak değil, aynı zamanda onların duygularını, ihtiyaçlarını ve endişelerini gerçekten anlamaya çalışmak demektir. Partnerinizle empatik bir bağ kurmak, onların duygusal ifadelerine dikkat etmek, vücut dilini okumak ve onlara karşı duyarlı olmakla başlar. Bu prensipleri uygulamak, ilişkide güven ve güvenli bir alan yaratır. Partnerler birbirlerine karşı empatik ve anlayışlı olduklarında, ilişkide daha fazla açıklık ve dürüstlük olur. Bu, her iki tarafın da kendi duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerini ve birbirlerinin desteğini hissetmelerini sağlar. Sonuç olarak, empati ve anlayış, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine uyguladığı prensipler arasında yer alır ve ilişkide derinlemesine bir bağ ve karşılıklı destek sisteminin oluşumunu teşvik eder. Bu prensipler, partnerlerin birbirlerini daha iyi anlamalarını, değer vermelerini ve birbirlerini desteklemelerini sağlayarak daha sağlıklı ve tatmin edici bir ilişkinin temelini oluşturur. Bağımsızlık, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine uygulamasında 7. önemli prensiptir. Bu prensip, her iki partnerin de kendi bireyselliklerini ve özgürlüklerini koruyarak birbirlerine destek olmalarının değerini vurgular. Bağımsızlık, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir ve her iki tarafın da kendi kimliklerini, ilgi alanlarını ve hedeflerini geliştirmelerine izin verir. Stoacılık, içsel huzurun ve kişisel özgürlüğün dış koşullara veya başkalarının eylemlerine bağlı olmamakla elde edildiğini öğretir. İlişkiler bağlamında bu, her iki partnerin de kendi bağımsız varlıklar olarak gelişebileceği ve aynı zamanda birbirlerini destekleyebileceği bir dengeyi bulmaları gerektiği anlamına gelir. Bu tür bir bağımsızlık, ilişkinin daha sağlıklı ve daha az bağımlılık içeren bir temel üzerine kurulmasını sağlar. Bağımsızlık prensibini uygulamak, kişisel alanın ve özerkliğin önemini kabul etmekle başlar. Her iki partner de kendi hedeflerine, hobilerine ve sosyal ilişkilerine sahip olmalı ve birbirlerini bu konularda teşvik etmelidir. Bu, ilişki içinde sağlıklı sınırların belirlenmesine ve her iki tarafın da bireysel olarak büyüyebilmesine olanak tanır. Ayrıca bağımsızlık, ilişkideki güvenin bir göstergesidir. Partnerler birbirlerine güvendiklerinde ve birbirlerinin bireyselliğine değer verdiklerinde ilişkide daha fazla özgürlük ve açıklık olur. Bu, her iki tarafın da kendi bireysel yolculuklarında daha özgüvenli ve tatmin olmalarını sağlar. Aynı zamanda birbirlerine olan bağlılıklarını da güçlendirir. İlişkide bağımsızlığın teşvik edilmesi, partnerlerin birbirlerine olan ihtiyaçlarını azaltmaz. Aksine birbirlerine olan sevgilerini ve takdirlerini daha anlamlı hale getirir.
Birbirlerine bağımsız ve bütün bireyler olarak yaklaşmak, ilişkinin derinliğini ve zenginliğini artırır. Partnerler birbirlerinin hayatlarına katkıda bulunurken, kendi kişisel gelişimlerini ve özgürlüklerini de sürdürürler. Sonuç olarak, bağımsızlık, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkilerde vurguladığı temel prensiplerden biridir ve her iki partnerin de bireysel olarak büyümelerini ve gelişmelerini desteklerken sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olur. Bu prensip, ilişkinin daha sağlıklı, daha dengeli ve daha tatmin edici olmasını sağlar. Çünkü her iki taraf da kendi bireyselliğini korurken birbirlerine derin bir bağlılık gösterir. Mütevazı olmak. Mütevazı olmak, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine uyguladığı 8. önemli prensiptir. Bu prensip, ego ve kibirin bir yana bırakılmasını ve ilişkide karşılıklı saygı, anlayış ve samimiyetin ön plana çıkarılmasını vurgular. Mütevazılık, partnerler arasında derin bir bağ ve güven ilişkisi kurmanın temel taşlarından biridir. Stoacılık, bireyin kendini aşırı önemseme eğilimini eleştirir ve herkesin eşit değere sahip olduğu bir dünyayı savunur. İlişkilerde mütevazı olmak, partnerinizin ihtiyaçlarını, duygularını ve görüşlerini kendi egonuzun önüne koymak anlamına gelir. Bu, ilişkinin daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Çünkü her iki taraf da eşit derecede değerli ve önemli hisseder. Mütevazılık, ilişkide hataları kabul etme ve öğrenme fırsatı olarak görmeyi de içerir. Kendi kusurlarımızı ve yanlışlarımızı kabul etmek, özgelişim yolunda önemli bir adımdır ve ilişkide daha açık ve dürüst bir iletişimi teşvik eder. Partnerimize karşı mütevazı bir tutum sergilemek, onların da kendi hatalarını kabul etmelerini ve ilişkiyi geliştirmek için birlikte çalışmalarını kolaylaştırır. Bu prensibi uygulamak, partnerinizin görüşlerine ve katkılarına değer vermek, onları dinlemek ve anlamaya çalışmakla başlar. Mütevazılık, ilişkideki güç dinamiklerini dengeler ve her iki tarafın da eşit bir şekilde katılımını sağlar. Bu, ilişkinin daha adil ve tatmin edici olmasını sağlar. Ayrıca, mütevazı olmak, ilişkideki çatışmaları ve anlaşmazlıkları daha yapıcı bir şekilde çözme yeteneğini artırır. Kendi egomuzun kontrol altında tutulması, daha objektif ve açık fikirli olmamıza yardımcı olur. Böylece sorunların üstesinden daha kolay bir şekilde gelebiliriz. Sonuç olarak, mütevazı olmak, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkilerde vurguladığı temel prensiplerden biridir ve karşılıklı saygı, anlayış ve samimiyetin ilişkide ön plana çıkmasını sağlar. Bu prensip, her iki partnerin de eşit değerde olduğu ve birbirlerine karşı dürüst, açık ve destekleyici bir tutum sergilediği, sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurulmasına katkıda bulunur. Affetme, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine odaklandığı 9. önemli prensiptir. Bu prensip, hatalardan öğrenmeyi ve geçmişteki yanlışları geride bırakmayı vurgular, böylece ilişkide ileriye doğru sağlıklı bir şekilde ilerlenebilir. Affetmek, ilişkide derin bir anlayış ve bağ kurmanın temelini oluşturur ve çiftler arasında daha güçlü bir güven ve bağlılık duygusu yaratır. Stoacılık, insanların mükemmel olmadığını ve hata yapma potansiyeline sahip olduğunu kabul eder. Bu anlayışla affetmek, kişisel gelişim ve özgelişim yolunda önemli bir adımdır. Affetme pratiği, öfke, hayal kırıklığı ve kırgınlık gibi negatif duyguların üstesinden gelmeyi içerir. Bu duygular, ilişkideki ilerlemeyi engelleyebilecek ve partnerler arasındaki bağı zayıflatabilecek duvarlar oluşturabilir. Affetmek, suçlama ve intikam alma döngüsünü kırmak anlamına gelir. Bu, partnerinizin hatalarını ve yanlışlarını anlamaya çalışmayı ve onları ilişkinizi güçlendirmek için bir fırsat olarak görmeyi gerektirir. Affetmenin gücü, ilişkinin daha olumlu ve destekleyici bir temel üzerine inşa edilmesine olanak tanır. Bu prensibi uygulamak, açık bir iletişim ve karşılıklı anlayış gerektirir.
Partnerinizin hatalarını affetmek, onlara ikinci bir şans vermek ve ilişkinizi daha sağlam bir temel üzerine kurmak demektir. Affetme süreci, her iki tarafın da geçmişteki hatalardan ders çıkarmasını ve ilişkide daha sağlıklı davranış kalıpları geliştirmesini sağlar. Ayrıca kendimizi affetmek de önemlidir. Kendi hatalarımızı ve kusurlarımızı kabul etmek, kişisel büyüme ve özgelişim için kritik bir adımdır. Kendi kendimizi affetmek, öz saygımızı ve özgüvenimizi güçlendirir, bu da daha sağlıklı ve dengeli bir ilişkiye katkıda bulunur. Sonuç olarak, affetme, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkilerde vurguladığı temel prensiplerden biridir ve ilişkide ileriye doğru sağlıklı bir şekilde ilerlemek için gereklidir. Affetme pratiği, çiftler arasında daha güçlü bir güven ve bağlılık duygusu yaratır, negatif duyguları azaltır ve ilişkiyi daha olumlu bir yönde ilerletir. Bu prensip, ilişkide karşılıklı anlayışı ve desteği teşvik eder ve her iki partnerin de kişisel ve ortak büyümesine katkıda bulunur. Öz refleksiyon, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine odaklandığı 10. önemli prensiptir. Bu prensip, bireyin kendi davranışlarını, düşüncelerini, duygularını ve ilişkideki etkileşimlerini düzenli olarak gözden geçirmesini ve değerlendirmesini vurgular. Öz refleksiyon, kişisel büyüme ve ilişkideki sağlıklı dinamiklerin geliştirilmesi için kritik bir araçtır. Stoacılık, bireyin kendi üzerinde çalışmasını ve içsel dünyasını anlamasını önemser. Kendi kendine yapılan bu derinlemesine inceleme, ilişkideki davranışlarımızın ve tepkilerimizin altında yatan nedenleri anlamamıza yardımcı olur. Bu süreç, kendi hatalarımızı ve zayıf yönlerimizi kabul etmemizi ve bunları geliştirmek için adımlar atmamızı sağlar. Öz refleksiyon, ilişkideki sorunların kök nedenlerini anlamak için de önemlidir. Kendi eylemlerimizin ve sözlerimizin ilişki üzerindeki etkisini anlamak, daha duyarlı ve anlayışlı bir partner olmamıza yardımcı olur. Bu süreç, aynı zamanda partnerimize karşı davranışlarımızı ve iletişim tarzımızı iyileştirebilecek değişiklikleri belirlememize olanak tanır. Öz refleksiyonu pratik bir alışkanlık haline getirmek, düzenli olarak kendimize ve ilişkimizdeki rolümüze dair sorular sormayı gerektirir. Bu, günlük tutmak, meditasyon yapmak veya düşüncelerimizi ve duygularımızı açıkça ifade etmek için zaman ayırmak gibi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Kendi kendimize dürüst olmak ve zor soruları sormak, kişisel ve ilişkisel büyüme için zemin hazırlar. Ayrıca öz refleksiyon, ilişkideki iletişimi ve anlayışı derinleştirir. Kendi davranışlarımızı ve duygusal tepkilerimizi daha iyi anlamak, partnerimizle daha açık ve samimi bir iletişim kurmamıza yardımcı olur. Bu, her iki tarafında birbirlerini daha iyi anlamalarını ve ilişkideki sorunları daha etkili bir şekilde çözümlemelerini sağlar. Sonuç olarak, öz refleksiyon, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkilerde önem verdiği temel prensiplerden biridir ve bireysel olarak büyümemize ve ilişkimizi sağlıklı bir şekilde geliştirmemize olanak tanır. Bu süreç, kendimizi ve partnerimizi daha derinden anlamamıza, ilişkimizdeki dinamikleri iyileştirmemize ve daha anlamlı ve tatmin edici bir ilişki inşa etmemize yardımcı olur. Sadakat, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine uyguladığı 11. önemli prensiptir. Bu prensip, ilişkide güvenin ve bağlılığın önemini vurgular ve her iki partnerin de birbirine karşı dürüst, güvenilir ve bağlı olmasını gerektirir. Sadakat, ilişkinin temelini sağlamlaştırır ve her iki tarafın da birbirine olan güvenini pekiştirir. Stoacılık, insan ilişkilerinde erdemli davranışları yüceltir ve sadakat, bu erdemlerin merkezinde yer alır. Sadakat göstermek, ilişkideki zor zamanlarda bile partnerinize karşı taahhütlerinizi sürdürmek ve ilişkinizi korumak anlamına gelir. Bu, ilişkinin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayan bir temel oluşturur.
Sadakat aynı zamanda ilişkideki güveni ve karşılıklı saygıyı derinleştirir. Güven her sağlıklı ilişkinin temelidir ve sadakat bu güveni güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Partnerinize sadık kalmak, ilişkinize değer verdiğinizi ve onu korumak için gereken adımları atmaya istekli olduğunuzu gösterir. Bu prensibi uygulamak, İlişkideki çeşitli durum ve sınamalarda partnerinize olan bağlılığınızı sürdürmekle ilgilidir. Sadakat, sadece fiziksel olarak birbirinize bağlı kalmak değil, aynı zamanda duygusal olarak da partnerinize destek olmak ve onun yanında olmak demektir. İlişkinize karşı dürüst olmak ve her türlü cazibeden veya sınamadan kaçınmak, sadakatin somut göstergeleridir. Sadakat aynı zamanda ilişkideki anlaşmazlıklar ve zorluklar karşısında ortak bir duruş sergilemeyi de içerir. Partnerinize sadık kalmak, onların yanında durmak ve ilişkinizi birlikte savunmak demektir. Bu, her iki tarafın da ilişkiyi güçlendirmek ve gelecekte daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için çalıştığının bir işaretidir. Sonuç olarak sadakat, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkilerde vurguladığı temel prensiplerden biridir ve ilişkinin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayan önemli bir temeldir. Sadakat, güveni ve karşılıklı saygıyı pekiştirir, partnerlere karşı olan bağlılığı gösterir ve ilişkinin zor zamanlarda bile güçlü kalmasını sağlar. Bu prensip, ilişkide derin bir anlayış ve karşılıklı destek kültürünün gelişimine katkıda bulunur. Kararlılık, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine odaklandığı 12. önemli prensiptir. Bu prensip, ilişkilerde karşılaşılan zorluklar ve engeller karşısında gösterilen dayanıklılığı ve sürekliliği vurgular. Kararlılık, hem bireysel hem de ortak hedeflere ulaşmak için gereken sabrı, çabayı ve bağlılığı ifade eder. Stoacılık, yaşamın kaçınılmaz zorluklarına karşı direnç göstermenin önemini öğretir. Aşk ve ilişkiler bağlamında kararlılık prensibi, zor zamanlarda bile partnerinize ve ilişkinize olan taahhüdünüzü sürdürmenizi gerektirir. Bu, ilişkinin derinlemesine bir anlayış, saygı ve sevgi üzerine inşa edilmesini sağlar. Kararlı olmak, ilişkideki sınamalar ve engeller karşısında yılmamak demektir. Bu, ilişkinin sağlıklı ve güçlü kalabilmesi için gerekli olan sabrı, anlayışı ve çabayı gerektirir. Kararlılık, partnerinizle birlikte geleceğe yönelik ortak bir vizyon geliştirmek ve bu vizyona ulaşmak için birlikte çalışmak anlamına gelir. Bu prensibi uygulamak, ilişkide karşılaşılan zorlukları birlikte aşmaya ve ilişkiyi daha güçlü bir temel üzerine inşa etmeye yönelik bir isteklilik gerektirir. Kararlılık, partnerinize ve ilişkinize olan inancınızı ve onu koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığınızı gösterir. Kararlılık ayrıca ilişkinin sürekliliğini ve istikrarını da ifade eder. Zamanla ilişkiler değişim ve evrim geçirebilir. Kararlılık, bu değişimleri birlikte yönetme ve uyum sağlama kapasitesidir. İlişkide kararlı olmak, geçici zorlukların üstesinden gelmek ve ilişkinin kalıcı değerlerine odaklanmak demektir. Kararlılık prensibinin altında yatan ana fikir, ilişkide karşılaşılan zorlukların ve engellerin çiftleri daha yakın bir araya getirebileceği ve ilişkiyi daha da güçlendirebileceğidir. Bu, partnerlerin birbirlerine ve ilişkilerine olan bağlılıklarını pekiştirir ve karşılıklı güveni artırır. Sonuç olarak, kararlılık, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkilerde vurguladığı temel prensiplerden biridir ve ilişkinin zor zamanlarda bile sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlar. Kararlılık, ilişkiyi sürekli geliştirmek ve korumak için gerekli olan sabrı, çabayı ve taahhüdü ifade eder. Bu prensip, ilişkide derin bir anlayış ve karşılıklı destek kültürünün oluşumuna katkıda bulunur. Nezaket ve iyilik, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkiler üzerine uyguladığı 13. ve son önemli prensiptir. Bu prensip,
ilişkilerde gösterilen sevgi, şefkat ve altruizmin önemini vurgular. Nezaket ve iyilik, ilişkide güven ve yakınlık oluşturmanın temel taşlarından biridir ve her iki partnerin de birbirine karşı derin bir saygı ve sevgi beslemesini teşvik eder. Stoacılık, insanların birbirlerine karşı nazik ve iyi olmalarının, mutlu ve anlamlı ilişkiler kurmanın anahtarı olduğunu öğretir. Nezaket ve iyilik, büyük jestlerden ziyade günlük yaşamda gösterilen küçük davranışlarda kendini gösterir. Partnerinize karşı nazik ve anlayışlı olmak, onların ihtiyaçlarına dikkat etmek ve onları desteklemek, ilişkinin güçlenmesine yardımcı olur. Bu prensibi uygulamak, partnerinize karşı nazik sözler söylemek, onların çabalarını takdir etmek, onlara destek olmak ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak gibi eylemleri içerir. Nezaket ve iyilik, ilişkideki zor zamanlarda bile partnerinize karşı sabırlı ve anlayışlı olmayı gerektirir. Nezaket ve iyilik, aynı zamanda ilişkinin temelinde yatan sevgi ve şefkati ifade eder. Bu, ilişkinin sadece iki insan arasındaki romantik bir bağdan daha fazlası olduğunu, aynı zamanda derin bir dostluk ve ortaklık olduğunu gösterir. Nezaket ve iyilikle dolu bir ilişki, her iki partnerin de kendilerini değerli ve sevilen hissetmelerini sağlar. Bu prensipler, ilişkide olumlu bir atmosfer yaratmaya yardımcı olur ve çiftler arasındaki anlayış ve empati duygusunu güçlendirir. Nezaket ve iyilik, ilişkideki olumsuzlukları ve anlaşmazlıkları azaltabilir ve her iki tarafın da birbirlerine karşı daha hoşgörülü ve anlayışlı olmasını teşvik eder. Sonuç olarak nezaket ve iyilik, Stoacı felsefenin aşk ve ilişkilerde vurguladığı temel prensiplerden biridir ve ilişkide derin bir anlayış, saygı ve sevgi kültürünün gelişimine katkıda bulunur. Bu prensip, ilişkinin daha mutlu, daha sağlıklı ve daha tatmin edici olmasını sağlar, çünkü her iki partner de birbirlerine karşı nazik, şefkatli ve destekleyici bir tutum sergiler. Bu, ilişkinin temelinde yatan sevgi ve bağlılığı güçlendirir ve her iki tarafın da birbirlerini daha derinden anlamalarına ve takdir etmelerine yardımcı olur. Ve böylece hoşlandığın kadına nasıl davranmalısın? Bu 13 davranış, onun aklını başından alacak, Stoacı perspektif başlıklı bu özel bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün ilişkiler ve aşk üzerine Stoacı felsefenin sunduğu derinlikli bakış açısını keşfettik. Dürüstlük ve açıklıktan, sabır ve karşılıklı gelişime, empati ve anlayıştan, sadakat ve kararlılığa kadar her prensip, ilişkilerimizi nasıl daha anlamlı ve tatmin edici hale getirebileceğimizi gösteriyor. Unutmayın, bu prensipler sadece romantik ilişkilerde değil, hayatın her alanında uygulanabilir ve bize daha mutlu, daha dengeli ve daha tatmin edici bir yaşam sürme konusunda rehberlik edebilir. Stoacı felsefe, zorluklar karşısında nasıl daha dirençli olunacağını, ilişkilerde nasıl daha derin bağlar kurulacağını ve her günümüzü nasıl daha anlamlı kılacağımızı öğretir. Bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sunulan prensipler sizi ilişkilerinizde ve yaşam yolculuğunuzda ilhamlendirmiştir. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen abone olun ve yorumlarınızı paylaşın. Sorularınız, deneyimleriniz veya gelecek bölümler için konu önerileriniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.